Doğruluk Tanrı'dır. Umutsuzluğa düştüğümde tarih boyunca doğruluk ve sevginin her zaman kazandığını hatırlatırım. Mahatma Gandhi, savaş karşıtı aktivist, siyasi ve ruhani lider. Doğum 1869, ölüm 1948. Mahatma Gandhi, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin öncü lideri, dünyayı etkilemiş olan sivil itaatsizlik formunun mimarıdır. Mahatma Gandhi öldükten sonra yakılmış ve külleri nehre dökülmüştür. Gandhi'nin annesi Hindu dinine inanan bir dindar olduğundan, oğluna küçüklüğünden itibaren dinin öğretilerini öğretmeye, güzel ahlakı aşılamaya başlamıştır. 13 yaşında ailesinin isteğiyle evlenen Gandhi, okul hayatında pek parlak bir öğrenci olamamıştır. Evlilik sebebiyle de okulda gelgitler yaşamıştır. Gandhi'nin lisede de pek parlak bir öğrenci olduğu söylenemez. Evliliğin de verdiği meşguliyet ve akademik başarıya odaklanamamıştır. Samaldas Üniversitesi'ne giriş hakkını kıl payı kazanan Gandhi, burada da mutsuz olmuştur. Ailesi Gandhi'nin hukuk okumasını istemiş ve bunun üzerine Gandhi, Londra'ya hukuk okumaya gitmeye karar vermiştir. Gandhi 18 yaşında hukuk okumaya Londra'ya gitme kararı almasının ardından, Londra'ya gitmeden önce geçireceği zaman içerisinde etten, alkolden ve seksten uzak durma gibi Hindu kurallarına uyacağına dair Jainu Keşiş Becharji'nin önünde annesine söz vermiştir. Londra'da da et yemezlik felsefesini iyice benimsemiş ve etten uzak durmuştur. Üniversiteyi başarılı bir şekilde bitirmiş olan Gandhi, burada İngiltere ve Galler Barosu'na da girmiştir ve sonrasında Hindistan'a geri dönmüştür. Gandhi üniversiteden mezun olduktan sonra Hindistan'a dönmüş ve Mumbai'de avukatlığa başlamıştır. Fakat burada pek başarılı olamamıştır. Gandhi bir Hindistan firması olan Dada Abdullah Co'dan o zamanlar bir İngiliz kolonisi olan Güney Afrika'nın Natal eyaletinde bir yıllığına çalışmak üzere iş teklifi almış ve bu teklifi kabul etmemiştir. Bu tecrübe Gandhi'nin dönüm noktası olmuştur. Çünkü Gandhi, Güney Afrika'da eşitsizliği tanımıştır. Öncelikle elinde 1. sınıf tren bileti olmasına rağmen 3. sınıfa geçmediği için trenden atılmıştır. Yoluna at arabasıyla devam etmiştir. Daha sonra Avrupalı bir yolcuya yer açmak için arabanın dışında basamak üzerinde yolculuk etmeyi reddettiği için sürücü tarafından dövülmüştür. Yolculuğu boyunca bazı otellerde kalamamıştır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı Gandhi, Britanya toplumundaki sosyal konumunu sorgulamaya başlamıştır. Hintlilerin oy kullanmasını engelleyecek bir yasa tasarısının çıkmak üzere olduğunu öğrenen Gandhi, buna karşı çıkmak için buradaki kalış süresini uzatmıştır. Gandhi yasa tasarısının kabul olmaması için Natak Hint Kongresi'ni kurmuştur. Gandhi, yasanın çıkmasını engelleyemese de çabası büyük yankı uyandırmıştır ve Güney Afrika'daki Hintlilerin siyasi bir dili olmuştur. Gandhi 1987 yılında bir grup beyaz tarafından linç edilmek istenmiştir. Bu olayda şahsına karşı yapılan yanlışları mahkeme karşısına getirmeme ilkesini öne getirmiş ve kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunmamıştır. Bu daha sonraki kampanyalarında kullanacağı kişisel değerler ilkelerinin bir örneği olmuştur. 1906 yılında yönetimin Hintliler üzerindeki çeşitli yaptırımlarına karşı grev yapan, bu yaptırımlara karşı çıkmaya çalışan bir gruba hapse atmışlardır. Bu grubun içerisinde Gandhi de vardır. Her ne kadar yönetim protestocuları susturmayı başarmış olsa da, kamuoyu susmamış ve barışçıl eylemlerle anlaşılmasını istemiştir. Bunun üzerine Güney Afrikalı General Jean Christian Smuts, Gandhi ile bir uzlaşmaya gitmek zorunda kalmıştır. Bu mücadele sırasında Gandhi'nin fikirleri şekillenmiş ve Satyagraha yani gerçeğe bağlılık kavramı iyice olgunlaşmıştır.
Güney Afrika'da kaldığı süre zarfında geçimini sağlamak için kongre hizmetleri dışında avukatlık da yapmıştır. 1901 ve 1902 yıllarında Hindistan'a geri dönme kararı alan ve sık sık Hindistan'a giden Gandhi, burada Salkutta'daki Hint Kongresi'ne katılmış ve Mumbai'de bir hukuk bürosu açmıştır. Güney Afrika'daki Hint Komitesi'nin geri dön çağrılarına dayanamayan Gandhi, Güney Afrika'ya geri dönmüş ve 1903 yazında Johannesburg'da bir hukuk bürosu açmıştır. 1906 yılında Britanya'nın yeni bir vergi daha koyması üzerine bölgedeki Zulular 2 adet Britanya subayını öldürmüştür. Bunun üzerine Britanya Zululara savaş açmıştır. Gandhi o zamana kadar Britanya ordusuna alınmamakta olan Hintlilerin Britanya ordusuna alınması üzerine propaganda başlatmıştır. Britanya ordusuna Hintlilerin alınmaması Hintliler için küçük düşürücü bir durumdu ve Gandhi eşitliği getirmek istiyordu. Gandhi bu propagandasını kendi çıkardığı Indian Opinion yani Hint Görüşü gazetesindeki yazılarıyla gerçekleştirmiştir. Ve en nihayetinde 1899 yılında Gandhi, hükümete Hintlilerin yaralı Britanya askerlerini ambulansla taşımaları üzere askeri göreve alınmalarını kabul ettirmiştir. Gandhi, Güney Afrika'da kaldığı süre zarfında birçok kez İngiltere'ye gitmiş ve Hint halkının hakları üzerine görüşmeler yapmıştır. 1907 yılında saldırıya uğramış, yaralanmış, 1908, 1909 ve 1913 yıllarında da birkaç aylığına hapis cezasına çarptırılmıştır. Gandhi 1914 yılında Güney Afrika'dan tamamen ayrılmış, önce Londra'ya, ardından Hindistan'a geri dönmüştür. Gandhi Hindistan'a döndüğünde Ulusal Kongre'de konuşmalar yaptı. Britanyalılar vergi politikalarını değiştirmiyorlar ve giderek yeni vergiler koyuyordu. Gandhi bunun üzerine bölgede bir aşram kurmuş ve destekçileriyle görüşmelerini burada yapmaya başlamıştır. Köylülerin güvenini kazanmış ve buraların temizlenmesine, okullar ve hastaneler kurulmasına öncülük etmiştir. Köy liderlerini teşkilatlandırmış ve toplumsal sorunları ortadan kaldırmaları adına onları cesaretlendirmiştir. Gandhi farkındalık yaratmış, bunun üzerine polis tarafından huzursuzluk yaratma nedeniyle tutuklanıp eyaleti terk etmesi istenmiştir. Yüz binlerce insan hapishane, karakol ve mahkemelerin önünde protesto gösterilerinde bulunarak Gandhi'nin bırakılmasını talep etmiştir. En nihayetinde mahkeme istemese de artan talepler doğrultusunda Gandhi'yi salmak zorunda kalmıştır. Gandhi hapishaneden çıktığında protesto ve grevler düzenlemeye devam etmiştir. Gandhi'nin bu tutumu meyvesini vermeye başlamıştır. Britanya hükümetinin yönlendirmesiyle toprak sahipleri köylülerine daha fazla yardım edeceklerine, kıtlık bitene kadar vergileri kaldıracaklarına dair bir anlaşma imzalamışlardır. Bunun üzerine insanlar Gandhi'ye Bapu yani baba ve Mahatma yani yüce ruh demeye başlamışlardır. Keyda'da Britanyalılarla yapılan pazarlıklarda köylüleri temsil etmiştir. Pazarlıklar sonrasında vergiler askıya alınmış ve tüm tutuklular serbest bırakılmıştır. Bunun sonucunda Gandhi ülke çapında tanınır hale gelmiş ve hak ve eşitliğin sembolü olmuştur. Gandhi başarıları üzerine Hindistan Ulusal Kongresi'nde yürütme yetkisine sahip olmuştur. Kongre, amacı tam bağımsızlık olan yeni bir anayasa düzenlemiş, halkı İngiliz ürünleri kullanmama konusunda teşkilatlandırmış ve halkın yerel üretime geçmesini desteklemiştir. Herkese yerel kumaşlar dokutturup ekonomik bağımsızlığı da kazanmaya çalışmıştır. Tam bir sene sonra bağımsızlık hareketi çatışmalara dönüşünce Gandhi, itaatsizlik kampanyası olarak adlandırdığı bu hareketi bırakma kararı almıştır. Mart 1922'de Gandhi tutuklanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştır. 2 yıl sonra 1924'te serbest bırakılmıştır. Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele veren Gandhi, İkinci Dünya Savaşı sırasında da İngilizlere karşı propagandalarını sürdürmüş ve eylemler sonucu 1942 yılında tekrar tutuklanmıştır. 1944'te sağlık problemleri nedeniyle serbest bırakılmıştır.
Gandhi her zaman şiddet içermeyen eylemler seçmiştir. Birçok kez ölüm orucu tutarak isteklerini gerçekleştirmiştir. Çabalarının sonucunda Hindistan 1947 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Fakat bu başarının öncüsü Gandhi 1948 yılında Nathuram Vinayak Godse tarafından suikaste kurban giderek yaşamını yitirmiştir. Gandhi 1934 yılında köy ekonomilerine daha çok eğilebilmek amacıyla Hindistan Köy Endüstrisi Kurumu'nu kurmuştur. Hindistan tarihi adına bu kadar önemli olan Gandhi hayatı boyunca sadelikten yana olmuştur. Bu sadeliği giyimine de yansıtmıştır. Gandhi pratik anlamda saflığı öğütler. Cinsellikten uzak durarak şehveti değil, gerçek sevgiyi tatmayı öğütler. Gandhi 36 yaşından itibaren cinselliği hayatından çıkarmıştır. Siz Gandhi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.